Şimdi bu Buhari'de geçen Efendimizin anlattığı bir kıssadır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığı bu kıssanın belki de en önemli hisselerinden bir tanesi insanın salihlerle, iyilerle beraber olması gerektiğidir. Merhaba efendim. 99 kişiyi öldüren bir adam varmış. Ne olduysa 99 kişilik o katil listesinden sonra bir pişmanlık gelmiş adama ve kapı kapı dolaşıp tevbe etmeyi arzu ettiğini, affedilip affedilmeyeceğini sormaya başlamış. Tabii herkes 99 kişinin katili olarak zaten bir şöhret bulmuş. Buna böyle çok ümit veren yokmuş. Herkes ağzının kenarıyla konuşuyor. Nitekim bir tane bu işi bildiği söylenen birisi de sen demiş bu kadar insanın kanına girmişsin, Allah seni nasıl affedecek şeklinde böyle bir çıkış yapınca ona demiş ha 99 ha 100 bunun da efendim işini bitirmiş. Dolayısıyla 100 kişinin katili olarak yine ama vicdanı böyle rahatsız olarak ortalıkta dolaşıyor. Demişler ki ya falanca yerde bir hakim zat var. Bu zattan sen bir öğüt alabilirsin diye. Kapısını çalmış, demiş ki efendim ben 100 kişiyi öldürdüm. Dolayısıyla benim tevbem kabul olur mu? Şimdi birisi gelmiş kapına hem de 100. vukuatı da tam da buna verilecek cevabın olumsuz olmasından kaynaklı bir şey. Muhtemelen zaten olumlu bir cevap alacak noktaya da gelmiş kendisi ama öyle değil tabii. İşin aslı da esası da son tahlilde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin her şeyi kapsadığıdır. Dolayısıyla bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir ama 100 kişi de öldürseniz sonuçta Allah'ın rahmetinin dışına çıkamazsınız. Cenab-ı Hak herkesi bu anlamda affeder. Yeter ki tevbe kapısı kapanmadan o tevbe edilmiş olsun, pişmanlık gönülden gelsin. O zat da öyle söylemiş. Allah'ın rahmetinden senin geniş değil ki günahın. Dolayısıyla tabii ki affedilir. Fakat bir şartı var demiş. Tam da bu şart çok önemli işte. Burada bu kıssayı da bunun için anlatıyoruz işte. Senin demiş tevbenin kabul edilmesi için iyi bir insan olman lazım. İyi bir insan olman için de senin bulunduğun yerden çıkıp falanca yerde salihlerin yaşadığı yere gitmen lazım. Bak bu çok önemli bir hissedir. Çok rahatlamış bu zat ve çıkıp kendi köyünden yani o 100 kişiyi öldürüp de meşhur olduğu o köyden çıkıp salihlerin yani güzel insanların, iyi insanların yaşadığı yere doğru gitmeye başlarken tam yolun ortasında hak vaki olmuş ve vefat etmiş. Hemen rahmet melekleriyle azap melekleri inmişler ve bu bizimdir diye aralarında nizaya başlamışlar. Rahmet melekleri diyorlarmış ki bu adam tevbe etti. Azap melekleri diyorlarmış ki bu adam tevbe etti ama bu adam 100 kişinin katili ve daha tevbesinin gereğini hiç yapacak bir iş yapmadı. Bir ameli yok yani ortada. Cenab-ı Hak bir insan suretinde bir başka meleği göndermiş onların yanına. Melek de demiş ki siz demiş aranızdaki ihtilafı çözmek ister misiniz? Adamın çıktığı yerle varacağı yeri bir hesaplayın. Ne kadar mesafe kat etmiş? Bir ona bakın. Eğer çıktığı yere yakınsa bunu azap melekleri alsın. Varacağı yere yakınsa rahmet melekleri alsın. Bir ölçmüşler. Bir adım varacağı yere yakın çıktığı görülmüş. Dolayısıyla rahmet melekleri almışlar ve affa layık olmuş. Şimdi bu Buhari'de geçen Efendimizin anlattığı bir kıssadır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığı bu kıssanın belki de en önemli hisselerinden bir tanesi insanın salihlerle, iyilerle beraber olması gerektiğidir. Yani biz iyilik yapmak istiyorsak iyilik yapmanın, iyi olmanın şartı iyilerle beraber olmak. Yani iyi olmak kolay olabilir ama iyi kalmak kolay değildir. Kalmanın yolu da muhittir, çevredir, dostlardır, salihlerdir, güzel insanlardır. Salihciğim. Eyvallah abi. Benim adım da Salih olduğu için kendimi şanslı hissediyorum şu an. Şöyle salih ne demek peki biliyor musun isminin anlamını? Biliyorum abi. İyi huylu, güzel, iyi ahlak sahibi. Mi acaba? Öyle biliyoruz abi. Sana bakarak biz bu konuları buradan bu anlamı çıkartabilir miyiz? Bu senin imtihanın işte. Ama salihin esas kökündeki kelime sulhtür. Barıştır yani. O ne anlama geliyor? Yani sulh, barış ne anlama geliyor? Yani şimdi barış desen bir insana ayrı bir şey. Salih desen arasındaki fark ne? Yani siz anlatsanız daha iyi olur abi. Orada siz oturuyorsunuz kamera karşısında. Doğru. Soruları burada ben sorarım diyorsun yani. Evet. Şimdi sulh yine Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki ifsat dediğimiz kavramın karşıtıdır. Yani yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dedikleri zaman biz yeryüzünde bozgunculuk çıkarmıyoruz. Biz yeryüzünü ıslah ediyoruz derler. Islah kavramı bak sulh, ıslah. Hepsi aynı kökten geliyor. Düzeltmek yani. Dolayısıyla bozgunculuk çıkarmak bir tarafta, ıslah bir tarafta. Islah salihlerin harcıdır. Dolayısıyla salihlik aslında dış çevreye yönelik aktif iyilik halidir. Yani aktif iyilerdir salihler. Yani şunu söylemek belki daha doğru olacak. İyiliği bir hayat tarzı haline getirmişlerdir. Hayata iyilik siyasetiyle bakanlardır. Dolayısıyla orada ısrar edenlerdir. Ya efendim insanlar nereye gidiyorlarsa biz de oraya gidelim. Ne yapıyorlarsa onu yapalım. İnsanlar böyle. Hayır. İyilikte ısrar eden insanlardır salihler. Yani onlar kötü. Bunlar bana şöyle kazık attı. Bunlar böyle şöyle bir efendim bizim önümüze tuzak kurdular. Değil. Her şeye rağmen iyilikte
iyilikte kalmaya çalışan, iyilikte ısrar eden, hayatı iyilik penceresinden görüp bir hayat tarzı olarak sulhü selameti, dolayısıyla ıslahı kendilerine şiar edilen insanlardır. Bu noktada salih olmak zordur. Salih ismi almak kolaydır, salih olmak zordur Salihçiğim. Biz zoru seviyoruz abi. Bak orada da çok güzel bir dua vardı. Ne derler? Allah ismiyle müsemma eylesin derler. Gerçekten isim bu anlamda önemlidir. Babanın çocuk üzerindeki, daha doğrusu çocuğun baba üzerindeki haklarından bir tanesidir. Koymak, güzel isim koymak yani. Niye? Çünkü o belki de ruha, kişiliğe, karaktere, çevreye, yaşantıya tesir edecek dolayısıyla. Yani babanın da seninle ilgili çok güzel bir niyeti varmış ki bu salihlerden olsun diye. Ne kadar güzel sana Salih ismini koymuş. Biraderin ismi neydi? Sadık Osman. Bak işte. Salihler ve sadıklarla beraber olmak, salih ve sadık olmak ne kadar güzel bir babanızın önünüze koyduğu bir ufuk olmuş. Allah babana da gani gani rahmet eylesin Salih'ciğim. Amin, Allah razı olsun abi. Daha sen soru da soramazsın bundan Yok, sonra da. bundan sonra soramam kaldı. İsmi müsemma olması yani ismin bir şekilde kişinin çocuğun karakteri üzerine tesiri olması. O yüzden babanın bir vazifesidir güzel isim koymak yani. Ben şimdi hep böyle mesela hayret etmişimdir ya rızık vermek, iyi terbiye vermek. Ya isim bir kere konacak bir şey gibi. Hani kolay bir şey gibi gelir ama onun diğerleri kadar ehemmiyetli bir görev olarak tarif edilmesi önemli bir şey yani. Demek ki isim çok önemli. Onu muhakkak dikkatli koymak gerekiyor. Güzel isimler, güzel insanlara benzesin diye. O güzel isimlerle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bazı isimleri değiştirmiş. Yani o kötülük, şiddet, çirkinlik içeren isimleri hep böyle güzel kavramlarla değiştirmiş. O noktada da bizim güzel isimlere önemli bir vurgumuz var. Bu kıssanın hisselerinden bir tanesi de bu olsun diyor ve hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.